Sevgili seyircilerim, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oktay Usta sizler için güzel bir tava hazırlayacak. İnşallah elimden geldiğince en lezzetli haliyle hazırlamaya çalışacağım. Antep tava hazırlıyorum. Patlıcan, patates, domates, soğan, sarımsak, biberler ve kuzu etiyle hazırlanmış bir Antep tava olacak. Baharatlar olarak içinde sumak, pul biber, kimyon, biber ve domates salçası, sarımsağı, soğanı, güzel şöyle bir Antep tava için hazır mısınız? Fırında pişiyor, güzel lezzetli oluyor. Hem misafir ağırlayabilirsiniz hem de bayağı bereketli oluyor sevgili seyirciler. Hemen malzemeleri paylaşalım sizlerle. Buradan başlayıp geliyorum. 3 tane büyük boy soğan, 3 tane kapya biber yani kırmızı biber, 4 tane yeşil biber sevgili seyircilerim, 3 tane patlıcan. Bu kemer patlıcan biraz büyük boylarından tercih ettim. 3 domates, 3 patates, 1 baş sarımsak, Taşköprü sarımsağı. Burada 1 çay bardağı çiçek yağı veya zeytinyağı hangisi varsa mutfağınızda hepsi de olur. Yarım kilo kuzu eti, kuzu kuşbaşı, 1 çorba kaşığı domates, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı sumak, böyle güzel ekşiliğini versin diye, 1 çorba kaşığı pul biber sevgili seyircilerim, 1 çay kaşığı da kimyon koydum. Kimyon damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Bu seviyede kalabilir veya hiç sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Karabiber gelecek, tuz gelecek, suyu gelecek sevgili seyircilerim. Evet efendim, malzemeleri paylaştım. Şimdi önce soyulacak olanlardan başlıyorum. Soğan, sarımsak, patates, patlıcanları soyuyorum. Bismillah, işe başlıyoruz efendim. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Geliyor lezzetler sizler için. Evet efendim, şu anda Antep tava için bütün hazırlıklarımız tamam. Biberler, patlıcanlar, patates, soğan, sarımsak her şey soyuldu. Sevgili seyircilerim, son derece kolay, hem sebze, yoğun sebze olan bir yemek ve güzel, hem lezzetli hem de sağlıklı. Şimdi patlıcanları tuzlu suya alacağım. Şöyle bir kap içine tuzu aldım. Karıştırıyorum. Patlıcanların acısı çıksın diye. Normalde sera patlıcanları acı olmaz kıymetli seyircilerim. Tarla patlıcanı, güneşte tarlada olanlar da acı olabilir. Ama biz uygulamayı yapalım ki gönlümüz, içimiz rahat olsun. Şimdi efendim alaca soyulmuş olan patlıcanları sevgili seyircilerim getiriyorum. Büyük boy patlıcan, bakın görüyorsunuz. İçleri bunların tarla patlıcanlarında biraz çekirdek olabilir ama bunlar sera patlıcanı olduğu için sera patlıcanlarında çekirdek olmuyor. 3'e kesiyorum. 3'e kestikten sonra şöyle etlerden biraz daha büyük olsun. Kuşbaşından biraz daha şöyle büyük parçalar halinde kesiyorum sevgili seyircilerim. Ve hiç bekletmeden hemen buradaki tuzlu suyun içine alıyoruz. Tuzlu suyun içinde bir 10 dakika bekleyecek. Sonra yıkayacağız. Süzdürüp tuzdan ve suyundan ayırmış olacağız patlıcanları sevgili seyircilerim. Şimdi bir de böyle içten kesilmiş metodunu da paylaşayım istedim. Bir dış çerçevesinden az öncekini doğradım. Bir de şimdi ortadan 3'e kestikten sonra iç kısmından kesiliş halinde paylaşıyorum. Bunlardan hangisini isterseniz iki metodu da sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Şimdi hepsini doğrayacağım. Soğanı, domatesi, patatesi hepsi doğranıyor. Ondan sonra da birleşme anı çok önemlidir. Videolarımızı sizden ricam kıymetli seyircilerim sonuna kadar izlerseniz hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış olursunuz. Güzel, lezzetli olur yemekleriniz. Sevgiyle hazırlıyoruz. Patlıcanları doğruyorum şimdi. Evet efendim, şimdi Antep tavamızda patlıcanları tuzlu suda beklettim 10 dakika. Sonra yıkadım, soğuk sudan geçirdim. Renkleri de gayet güzel pırıl pırıl oldu. Kıymetli seyircilerim, şimdi hemen onu da alıyorum.
Tavadaki güzelliği de paylaşacağım şimdi sizlerle. Çok güzel. Bakın yoğun bir sebze görüyoruz. Soğan, sarımsak, domates, biber, patates, patlıcan. Kıymetli seyircilerim, bir baş sarımsak. Sarımsakların taneleri küçük olduğu için doğramayacağım. Eğer istiyorsanız ikiye bölebilirsiniz. Bir baş sarımsağı da ilave ettim. Şimdi buraya yarım kilo kuzu kuşbaşı da ilave ediyorum. Çok güzel rengarenk oldu. Bakın görüyor musunuz? Subhanallah. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Evet şimdi kıymetli seyircilerim, bu yemeğin bir sebzelerin doğranışı var. Bir de sos bölümü var. Şimdi sos bölümüne geçiyoruz. Sosunda neler varmış hemen gelelim. Domates ve biber salçası birer kaşık. Onları alayım buraya. Aldıktan sonra hafif bir ekşilik versin diye bir çorba kaşığı sumak ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kimyon buraya. Bir çorba kaşığı pul biber koydum. Acısını azaltıp çoğaltmakta serbestsiniz. İstiyorsanız çoğaltabilirsiniz, istiyorsanız azaltabilirsiniz. Azaltıp çoğaltmak baharatlarda sizin elinizde olan bir şey. Damak zevkinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Evet, eğer tatlı kaşığıyla koyacaksanız, özür dilerim, toz karabiber koyacaksanız bir tatlı kaşığı koymanız yeterli olur. Buraya bir tatlı kaşığı tuzunu da veriyorum. Tuz bir tatlı kaşığı olsun, fazla olmasın, eksik olmasında hiçbir sakınca yoktur sevgili seyirciler. Evet, şimdi hemen burada baharatlarla salçayı hemen şöyle bir karıştırıyorum. Buranın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ veriyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ olur, zeytinyağı olur. Hangisine imkanınız varsa ondan yararlanabilirsiniz sevgili seyirciler. Salça, baharatlar, sıvı yağ şu anda kasenin içerisinde. Küçük bir kase seçmişim. Biraz zorlandım ama problem yok. Şimdi az sonra açılır orası. Güzelce şöyle hemen karıştırıyorum. Baharat ve salçaları, yağı şu an için karıştı ve hemen hiç bekletmeden buranın üzerine bir bardak suyunu vereceğim. Eğer sulu seviyorsanız 1,5 bardağı çıkarabilirsiniz. Böyle ben ekmek banmalık severim, Oktay Usta diyen seyircilerim suyunu çoğaltabilirler. Evet, şimdi sosu da hazır. Sumak, kimyon, salçalar, baharatlar hepsini güzelce sevgiyle, güzel çırpma teliyle bir kase içinde açıyoruz. Açtıktan sonra döküyorum. Hazır mısınız? Geliyor. Sevgiyle hazırlamış olduğumuz sosun rengini de göreceğiz şimdi. Allah Allah, Cenab-ı Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bize ya Rabbi. Son damlasına kadar sosu aldım. Sevgili seyircilerim, şimdi sosla karıştırmadan önce hemen ama yok, ellerimi mecburen yıkayacağım çünkü. Evet, şimdi burada et, sebzeler, baharatlar hepsi bir güzel karıştırılıyor. Pişirilecek olan tepside karıştırıyorsunuz. Aynı tepsiyle fırına gidecek. Fırın ölçülerini birazdan sizlerle paylaşacağım. Güzelce böyle iyice karıştırın. Güzel baharatlar her tarafına ulaşmış olsun. Evet, güzelce önce bir karıştırıyorum. Ondan sonra yağlı kağıt ve folyo bölümüne geçiyoruz. Sevgili seyircilerim, şu anda Antep tavamız fırına gitmeye hazır hale geldi. Saksıdan bir parça biberiye kestim. Üzerine koydum. İsterseniz koyabilirsiniz, isterseniz koymayabilirsiniz. Güzel bir aroma versin diye. Evet, şimdi hemen yağlı kağıdı kesiyorum. Kıymetli seyircilerim, üzerine yağlı kağıt. Ondan sonra da direkt folyosuyla buluşturacağım. Direkt folyoyu gıdalara temas ettirmiyoruz. Arada mutlaka bir yağlı kağıt olmalı sevgili seyircilerim. Evet, şimdi sevgiyle güzelce şöyle kenarlarına doğru da kapatalım. Çünkü içindeki bir bardak sadece su var. Sebzelerin ve o koymuş olduğumuz bir bardak su ile pişecek fırında kıymetli seyircilerim. Önce pişirme sürelerini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Pişirme süremizde 200 derece sevgili seyircilerim, turbo fan açık. Fan açıklı bir şekilde fırının orta katında önce 1 saat böyle kapalı. Yarım saat kadar da üstü açık olarak pişireceğiz.
Yani önce bir güzelce pişiyorlar. Sonra da fırında alt üstte bir kızarıyor. Ondan sonra iftara yakın böyle pişirirseniz çok güzel olur. Normal zamanda da pişirebilirsiniz. Hem iftar sofrasında hem diğer zamanlarda misafir ağırlayabileceğiniz. Yanında pilav, cacık, salata, pirinç pilavı olabilir, bulgur pilavı olabilir. Allah ne verdiyse. Fırın yolculuğu, saatimize bakıyoruz. 1 saat kapalı, 200 derece. Açıyoruz, yarım saat açık olarak pişiyor. Toplamda 1,5 saat pişiyor. İyi yolculuklar canım. Sevgiyle piş, olur mu? Sevdiklerimiz seni bekliyorlar. Gönderdik fırına. Fırından güzel kokular geliyor kıymetli seyircilerim. Antep tavamızın 1 saatlik süresi doldu. Şimdi hemen alacağım fırından. Üzerini açacağız. Kıymetli seyircilerim, şuraya alayım. Evet. Bakın buharları çıkıyor şu anda, yanlardan açılan yerlerden görüyoruz. Buharlar çıktı. Açıyorum şimdi üzerini. Üzeri buradan sonra artık açık olarak pişecek kıymetli seyircilerim. Sevgiyle üzerindeki folyosunu alıyoruz. Folyo ve sevgili seyircilerim aynı anda yağlı kağıdını da alacağız. Şöyle açıyorum. Yağlı kağıda geliyor. Vay vay vay, güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Şimdi 1 saatte burası fırında üzeri açık olarak pişecek. Sebzeler artık burada bir kızarma bölümüne geçiyor. Toplamda 1,5 saat 200 derece pişmiş olacak. Antep tavamız sevgili seyircilerim çok güzel görünüyor. Subhanallah. Hem misafir ağırlayabileceğiniz güzel bir tat, güzel bir lezzet ortaya çıktı fırında. Şimdi yarım saatlik süre başlıyor. Sevgili seyirciler, 1 saatlik süremiz doldu. Fırından çıktıktan sonra kıvamını sizlerle paylaşacağım. Camından kontrol edeyim. Ne durumdasın? Oo, çok güzel görünüyor kıymetli seyircilerim. Antep tavanın süresi doldu. Fırından çıkartma vakti geldi. Gel bakalım canım. Sevgiyle geliyor. Bize doğru geliyor. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun bize ya Rabbi. Hem bereketli hem lezzetli, enfes bir ana yemek tarifi sizler için hazırlandı sevgili seyircilerim. Bakın görselin güzelliği son derece başarılı, bol sebzeli, hem sağlıklı hem de lezzetli güzel bir tarif. Efendim hazırlamış olduk sevgili seyircilerim. Oktay Usta sizlerin isteği üzerine sizlerden gelen yorumları takip ediyorum sevgili seyirciler. Sizler yorum yazıyorsunuz, beğeni butonuna basıyorsunuz. Kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Antep tava istiyoruz dediniz. Ben de sizin isteğiniz üzerine güzel bir Antep tava tarifi hazırladım. Yeni tarifler inşallah hazırlamaya devam edeceğim. Sofralarınız bereketli olsun. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık.